İngilizce dersinize hoş geldiniz. Ve işte ilk cümlemiz. When's the next bus to the airport? Bundan sonra havaalanına ne zaman otobüs var? When's the next bus to the airport? Evet, yabancı bir kentte olduğunuz zaman gelecek otobüsün ya da trenin ne zaman kalkacağını öğrenmek isteyebilirsiniz. Excuse me, when's the next bus to the airport? It's in about 20 minutes. Thank you. Unutmayın, birisinin dikkatini çekmeniz gerektiğinde şöyle dersiniz. Excuse me, Affedersiniz. Sizi dinlemeye hazır oldukları zaman da sorunuzu sorarsınız. when's the next bus to the airport? When Ne zaman? is, Üçüncü tekil şahıs için kullanılan yardımcı fiil bu. when is the bus Otobüs, next, gelecek. the next bus to, Türkçe'de e ve a ekiyle ifade ettiğimiz yönüne doğru anlamındaki edat geç. the airport, Havaalanı, to the airport, havaalanına. Dikkat ettiyseniz when is çoğu zaman when's diye kısaltılıyor konuşma dilinde. Bus. The next bus. To the airport. When is the next bus to the airport? When's the next bus to the airport? Ya da Paris'e ilk uçak ne zaman diye soralım. Plane. The first plane. To Paris. When is the first plane to Paris? When's the first plane to Paris? Ya da kent içine giden son tren. Train. The last train. Into town. When is the last train into town? When's the last train into town? the next bus, the first plane, the last train, Ya gideceğiniz yerler? the next bus to the airport, the first plane to Paris, the last train into town. Bu soruları yönelttiğiniz memur şöyle bir yanıt verebilir. It's at 12:30. Saat yarımda, 12:30'da. Ya da It's in about 20 minutes. 20 dakikaya kadar. Evet, bu sorulara çok çeşitli yanıtlar alabilirsiniz. Anlamazsanız saatin üzerinde göstermelerini isteyin. Elinizle saate işaret ederseniz belki yardımcı olurlar. Şimdi yapacağımız alıştırmalarla bu derste öğrendiğimiz cümleleri kullanma olanağını bulacaksınız. Yes. Havaalanına bundan sonraki otobüsün ne zaman kalktığını sorun. Sorun şimdi. When's the next bus to the airport? It's in about 20 minutes. Şimdi de Paris'e ilk uçak ne zaman diye sorun. Sorun şimdi. When's the first plane to Paris? It's at 16:45. Kent içine giden son trenin ne zaman olduğunu sorun şimdi de. Sorun şimdi. When the last train into town? It's at 12:30. Thank you. Öğrendiğimiz 3 cümle. When's the next bus to the airport? When's the first plane to Paris? When's the last train into town? Next, first, last. Dikkat ederseniz bu cümlelerde next ve first aynı anlama geliyor. Gelecek veya bundan sonraki ilk anlamında. The next bus to the airport is in 20 minutes. The first bus to the airport is in 20 minutes. Bir de şunu hatırlatalım. İngilizce'de saati söylerken önce at sözcüğü kullanılıyor. At 12:30. At 16:45. Zaman dilimleri söz konusu olunca ise in sözcüğü kullanılıyor. In 20 minutes. In 2 days.
Ama şimdi zaman epey ilerledi. Bizim turist son treni kaçırdı mı acaba? Excuse me, when's the last train into town? It's 12:30. What time is it now? 12:35. Oh no! When's the next train? It's in 2 days. Gelecek tren 2 gün sonraymış. Bu kentin araçları da epey düzensiz anlaşılan. Ve işte ilk cümlemiz. How far is it to the park? Park ne kadar uzakta? How far is it to the park? Evet, yabancı bir kentte gideceğiniz yerlerin ne kadar uzakta olduğunu öğrenmek isteyebilirsiniz. Excuse me, how far is it to the park? Oh, it's not far. It's about 500 meters. Thanks. Unutmayın, bir yabancıya yaklaştığınız zaman kibar bir ifadeyle şöyle başlarsınız söze. Excuse me, Affedersiniz, how far is it to the park? How far ne kadar uzakta? is it? O, soru biçimi. How far is it to Türkçe'de E ve A ekiyle ifade ettiğimiz takı bu. the park? Park, To the park? parka. The park. To the park. How far is it? How far is it to the park? Ya da göl ne kadar uzakta? The lake. To the lake. How far is it? How far is it to the lake? Veya ırmak ne kadar uzakta onu soralım. The river. To the river. How far is it? How far is it to the river? The park? The lake? The river? Yanıt şöyle olabilir. It's not far. Uzak değil. Ya da It's about 500 meters. yaklaşık 500 metre. Belki de şöyle bir yanıt verilebilir. It's a long way. Epey uzakta. It's 5 kilometers. 5 kilometre. Ne dediklerini anlamazsanız yazmalarını isteyin. Kaleminiz, kağıdınız yanınızda olsun, unutmayın. Kağıdı uzattığınız zaman belki ne kadar uzakta olduğunu yazarlar. Bu derste karşılaştığınız cümlelerle alıştırma yapma sırası geldi. Yabancı bir kentte olduğunuzu düşünün. Sokakta tanımadığınız bir yabancıya yaklaşıyorsunuz. Önce ne diyeceksiniz? Excuse me. Yes? Park ne kadar uzakta? Sorun şimdi. How far is it to the park? Oh, it's not far. Şimdi de gölün ne kadar uzakta olduğunu sorun. Sorun şimdi. How far is it to the lake? Oh, it's a long way. Canınız ırmak boyunda dolaşmak istedi. Irmak ne kadar uzakta? Onu sorun şimdi. How far is it to the river? Oh, it's a very long way. It's about 5 kilometers. Thanks. Öğrendiğimiz 3 cümle. How far is it to the park? How far is it to the lake? How far is it to the river? Soru sorarken far sözcüğünün kullanıldığına dikkat ettiniz mi? How far is it? Olumsuz cümlede de far kullanılıyor. Yani uzak değil derken. It's not far. Böyle diyorsunuz ama olumlu cümlede yani uzak derken a long way diyeceksiniz. It's a long way. It's a very long way. Yürüyerek gidebilecek uzaklıkta olup olmadığını sorarken ise Walking distance. evet, bu soruyu şöyle sorarsınız. Is it walking distance? Yürünecek mesafede mi? Yürünebilecek kadar yakın mı anlamında. Excuse me, how far is it to the river? Oh, it's a long way. Is it walking distance? Well, it's 5 kilometers. Thanks.